Bir sistemin kurallarını biliyor olmak, o sistemin geleceğini biliyor olmak demek değildir. Bu cümle kulağa ters geliyor olabilir. Çünkü günlük sezgimiz bize hep aynı şeyi söyler. Sebepler belli ise sonuç da bellidir. Oysa kaos ve karmaşıklık tartışmasının kırdığı ilk sezgi tam olarak burada başlar. Bazı sistemlerde kurallar açıktır. Süreç bütünüyle deterministiktir. Ve aynı başlangıç aynı gidişi üretir. Ama buna rağmen çok ileri adımlardaki davranışı öngörmek pratik olarak imkansız hale gelir. Bunun sebebi sistemdeki küçük farkların süreç ilerledikçe büyümesidir. Yani kuralları bilmek sonucu önceden kavramak anlamına gelmez. Bazen sonuç ancak süreç yaşandıkça ortaya çıkar. Zaten bizi simülasyon fikrine götüren kapı da tam olarak burada açılır. Eğer bazı düzenler yalnızca çalıştırıldıkları zaman açığa çıkıyorsa, o zaman bir sistemin geleceği dışarıdan bakılarak değil, içeriden işletilerek öğreniliyor demektir. Bu da simülasyonu sıradan bir tekrar olmaktan çıkarır. Kaos teorisine gelecek olursak, burada kaos teorisinin bize söylediği şey evren rastgele çalışıyor değildir. Tam tersine düzensiz görünen bazı davranışların altında çok sıkı kurallar olduğunu söyler. Hava durumu örneği bu yüzden meşhurdur. Elinizde iyi bir model olabilir. Ölçüm araçlarınız gelişmiş olabilir. Ama başlangıç koşulundaki küçücük bir sapma bile ilerleyen adımlarda tahminin yönünü değiştirir. Bu yüzden determinizm ile öngörülebilirlik aynı şey değildir. Bir sistem tamamen belirlenmiş olabilir. Ama uzak geleceği bizim için kapalı kalabilir. Bu ayrım oldukça önemlidir. Çünkü birçok insan madem sistem belirlenmiş, o halde her şey bugünden bellidir diye düşünür. Kaos teorisi tam olarak buna itiraz eder. Evet, sistemin kuralları vardır. Sistem kafasına göre davranmıyordur. Ama buna rağmen uzun vadeli tahminin önünde matematiksel ve ölçümsel bir duvar oluşur. Yani tek sorun cehaletimiz değildir. Bazen sorun yapının kendi özünde açığa çıkar. Şimdi ikinci kapıyı açalım. Kuralları bilmek neden her zaman yeterli değildir? Çünkü kuralı bilmek ile sonucu üretmenin maliyeti aynı şey olmamaktadır. Bazı sistemlerde geleceği öğrenmenin kestirme yolu yoktur. Sistemin ne yapacağını görmek istiyorsanız sistemi adım adım işletmeniz gerekir. İşte hesaplamalı indirgenemezlik dediğimiz fikir budur. Bu düşünce çok sarsıcıdır. Çünkü ilk anda sanki bilgisizlikten söz ediyor gibi görünürüz. Oysa tam tersi olabilir. Sistemin kuralını da biliyor olabilirsiniz. Başlangıç durumunu da biliyor olabilirsiniz. Yine de çok ileri adımı kısa yoldan çıkaramazsınız. Çünkü o bilgi kuralın içinde sıkıştırılmış halde durmaz. Süreç boyunca açılır. Bu yüzden simülasyon burada fotoğraf çekmek gibi değil, filmin kendisini oynatmak gibidir. Son kareyi görmek için aradaki karelerin çoğunu yaşatmanız gerekir. Fakat burada çok önemli bir teknik ayrım yapmak zorundayız. Kaotik olmak ile algoritmik olmayan olmak aynı şey değildir. Kaotik bir sistem yine de açık ve sonlu kurallarla tanımlanabilir. Yani davranış zor olabilir ama sistem bütünüyle hesap dışı değildir. Lorenz tipi modeller böyledir. Kurallar sade, davranış karmaşık olabilir. Buna karşılık algoritmik olmayan fizik dediğimizde çok daha sert bir iddiaya geçeriz. Bu durumda sorun yalnızca kısa yol bulunamaması değildir. Sorun standart dijital hesabın fiziksel süreci tam yakalayıp yakalayamayacağıdır. O halde algoritmik olmayan ifadesi iki farklı anlama gelebilir. Eğer kastımız kısa yoldan çözülemeyen ise bu hesaplamalı indirgenemezliktir. Eğer kastımız dijital hesaplamayla temelden temsil edilemeyen ise, yani kesin modeli olmayan bir şey ise, o zaman simülasyonun kendisi daha büyük bir problem haline gelir. Bu ayrım kritik önemlidir. Çünkü simülasyon hipotezinin gücü de zayıflığı da tam burada belirlenir. Burada söyleyeceğimiz bir başka önemli nüans daha var. Hesaplamalı olarak indirgenemez süreçler her ölçekte aynı derecede opak değildir. Bazen mikro düzeydeki ayrıntıları öngöremezsiniz. Ama makro düzeyde bazı desenleri yine de anlarsınız. Yani küçük ölçekte tam tahmin imkansızken büyük ölçekte akış yönleri, istatistiksel eğilimler ya da genel rejimler yakalanabilir. Hava tahmini bu yüzden tamamen başarısız olmamaktadır. Bir ay sonranın belirli dakikasındaki, belirli saniyesindeki sonucu tam olarak veremezsiniz. Ama mevsimsel akışları, ısı dalgası risklerini ya da genel yönlerini yine de konuşabilirsiniz. Bu çok önemli bir zihinsel model sunar.
Çünkü evrenin her katmanı aynı şekilde anlaşılmıyor olabilir. Mikro düzeyde indirgenemezlik, makro düzeyde kısmi öngörüye izin verebilir. Ve bu durum zihin tartışması için de oldukça önem arz etmektedir. Çünkü bir sistemin alttaki tam ayrıntılarını çıkaramasak bile üst düzeyde zeka ve davranış örüntülerini yine de modelleyebiliriz. Bu da simülasyonu ya hep ya hiç meselesi olmaktan çıkarır. Şimdi zihne geçelim. Biyolojik olmayan bir şey zeki olabilir mi sorusu ilk bakışta teknolojik bir soru gibi görünür. Oysa bu zihin felsefesinin merkezindeki en eski düğümlerden biridir. İşlevselcilik bu düğümü çözmeye çalışan en etkili yaklaşımlardan biridir. İşlevselcilik zihinsel durumların özünü onları oluşturan maddede değil, sistem içinde oynadıkları rol ve kurdukları neden-sonuç ilişkilerinde arar. Yani fonksiyonel anlamda yaklaşır. Bir durumun inanç, niyet, korku ya da karar sayılması hangi maddeden yapıldığı ile ilgili değil, girdiyle ne yaptığı, neyi etkilediği ve diğer iç durumlarla nasıl bağlandığıyla ilgilidir. Bu yüzden işlevselcilik, biyoloji dışı zeka fikrine teorik bir zemin sağlar. İnsan beyni bunun bir örneğidir ama ilkece tek örnek olmak zorunda da değildir. Eğer önemli olan örgütlenme ise başka maddesel düzenekler de benzer bilişsel süreçleri taşıyabilir. Yapay zeka araştırmasının derin felsefi arka planı da tam olarak burada yatmaktadır. Karbonun ayrıcalıklı olup olmadığını pratik olarak test etmek. Bu noktada çoklu gerçekleştirilebilirlik fikri belirleyici hale gelir. Aynı zihinsel durum türü her seferinde aynı fiziksel malzemeye mahkum değildir. İnsan beyni, ahtapot sinir sistemi, bambaşka bir biyolojik yapı ya da ilkece yapay bir mimari benzer işlevsel örüntüleri farklı maddesel yollarla taşıyabilir. Hesaplamalı zihin kuramı tam bu yüzden etkili oldu. Çünkü zihnin bazı temel süreçlerinin fiziksel ayrıntılardan soyutlanabilen bilgi işleme düzenleri olarak anlaşılabileceğini savundu. Buradan simülasyon fikrine geçiş artık daha anlaşılır hale gelir. Eğer bilinçli ya da en azından zeki sistemler uygun örgütlenme sayesinde biyoloji dışında da ortaya çıkabiliyorsa, ileri bir uygarlığın böyle sistemleri kurma, çalıştırma ve gözleme motivasyonu da kavramsal olarak makul hale gelir. Biz bugün bile basit ajanlar kuruyor, onların etkileşimlerini izliyor, sanal ortamlarda öğrenen sistemler tasarlıyor ve karmaşık davranışların nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyoruz. O halde çok daha gelişmiş bir medeniyetin aynı şeyi çok daha derin ölçekte yapabileceğini düşünmek teorik olarak tuhaf değildir. Fakat şimdi en güçlü itirazları kutuya koymak zorundayız. Birinci itiraz enerji ve fiziksel taşıyıcı problemidir. Gerçek dünyada bilgi işleme soyut bir gölge değildir. Enerji tüketen, ısınan, geciken, malzeme sınırlarına çarpan fiziksel bir süreçtir. Sinir sistemi metabolizma ister. Çip elektrik ister. Hesaplama sadece mantıksal değil, aynı zamanda termodinamik bir olaydır. Bu yüzden mühim olan sadece işlevdir, madde hiç önemli değildir demek fazla hızlı bir sıçrama olmaktadır. Eğer belirli zihinsel süreçler, belirli enerji akışları, belirli zaman ölçekleri ya da belirli bedenlenmiş çevrimler gerektiriyorsa, o zaman saf soyut örgütlenme tek başına yetmeyebilir. İkinci itiraz da buraya bağlanır. Bedenlenmiş biliş yaklaşımı zekanın yalnızca içeride dönen semboller olmadığını, bedenin dünya ile kurduğu çevrimin bilişin kurucu parçası olduğunu söyler. O zaman zeka ile bilinç arasındaki fark daha da büyür. Bir sistem son derece zeki olabilir ama yine de bizim anladığımız anlamda bilinç taşımayabilir. Bilinç için daha keskin bir ölçüt vermeye çalışan çağdaş teorilerden biri Integrated Information Teori'dir. Bu teori deneyimin yalnızca dış davranışa değil, sistemin kendi içinde kurduğu bütünleşik neden-sonuç yapısına bağlı olduğunu savunur. Teorinin güçlü yanı şudur: bilinci sadece insan gibi konuşmakla ya da doğru cevap vermekle tanımlamaz. İç yapının kendisine bakmak gerektiğini söyler. Bu oldukça önemlidir çünkü bilinç için biyolojiyi mutlak zorunluluk olmaktan çıkarır. Ama aynı anda bilgi işleyen makineyi de otomatik olarak bilinçli ilan etmez. Yani burada mesele yeterince akıllıysa bilinçlidir kadar basit bir çıkarım değildir. Belirli bir iç bütünlük, kendine dönük nedensel yapı ve bir tür ayrıştırılamaz organizasyon gerekir. Elbette bu teoride tartışmalıdır ve bilinç çalışmalarında ortak uzlaşı yoktur. Ama bize önemli bir ders verir. Biyoloji dışı bilinç fikri savunulabilir fakat bunu yalnızca davranış benzerliğine bakarak ilan etmek yeterli değildir. Şimdi burada bahsettiğimiz çizgileri birleştirelim. Kaos bize deterministik olmanın öngörülebilir olmak anlamına gelmediğini öğretti. Hesaplamalı indirgenemezlik bazı süreçlerde geleceğin bilgisinin ancak süreç işletilerek ortaya çıktığını söylüyor.
İşlevselcilik ve hesaplamalı zihin kuramı, zihnin uygun örgütlenme varsa biyoloji dışı maddesel yapılarda da ilkece gerçekleşebileceğini savunuyor. Buna karşı enerji gereksinimleri, bedenlenmiş biliş ve bilinç teorilerinin açık sorunları bu geçişin otomatik olmadığını hatırlatıyor. Biz bugün bile dijital ortamlarda etkileşen ajanlar kuruyor, onların davranışlarından yeni bilgi çıkarıyor ve karmaşık düzenleri laboratuvar gibi kullanıyoruz. Bu argüman doğrudan kanıt sunmasa da koşullu bir çıkarım yapar. Eğer uygarlıklar yeterince gelişirse, eğer böyle simülasyonlar teknik olarak mümkünse ve eğer bunları kurmak isterlerse, o zaman simüle varlıkların sayısı temel varlıklardan fazla olabilir. Ama burada da durmak gerekiyor. Çünkü simülasyon hipotezinin en güçlü görünümü bile fiziksel olarak tamamlanmış bir sonuç değildir. Simülasyonların teknik olarak gerçekten mümkün olduğu ispatlanmış bir şey değildir. Bilincin salt soyut örgütlenmeden doğduğu da gösterilmiş değildir. İleri uygarlıkların böyle projeler yürütmek isteyeceğinden de emin değiliz. Kipping'in Bayesçi analizi tam da bu nedenle frene basar ve model belirsizliği hesaba katıldığında simülasyonda olma olasılığının %50'nin altında kaldığını savunur. Bu simülasyon fikrini çürütmez ama onu popüler kültürdeki neredeyse kesin havasından çıkarır ve ait olduğu yere, yani koşullu teorik tartışma zeminine geri koyar. Aslında bu iyi bir şeydir çünkü ancak bu noktada konu komplo malzemesi olmaktan çıkar ve gerçek bir düşünce egzersizine dönüşür. Şimdi videomuzdaki ana meseleye geri dönelim ve kapatalım. Gerçekliğin bazı katmanları neden ancak çalıştırıldıkları zaman açığa çıkıyor? Eğer bilinç böyle bir süreçse, bilinç hazır bir nesne değil, uygun koşullarda ortaya çıkan bir düzen olabilir. Bu bakış açısı, biyolojik yaşamı şu ana kadar bildiğimiz en zengin ve en ikna edici bilinç taşıyıcısı olarak daha önemli hale getirir. Ama kapıyı sadece biyoloji için aralamaz. Ve kapı aralıksa yapay zeka araştırması da, bilinç tartışması da, simülasyon hipotezi de aynı büyük sorunun farklı yüzleri haline gelir. O soru şudur: deneyim dediğimiz şey hangi tür maddesel düzenlerde gerçekten ortaya çıkar? Bu soruya cevap verdiğimiz gün sadece makineleri değil, kendimizi de bambaşka bir ışık altında görmeye başlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.